istiyorum bugünkü eğitimimizde. Yazın ortasında herkes tatildeyken burada olduğunuz için teşekkürler öncelikle. Bugünkü çalıştayımız hakkında hemen hemen herkesin fikri var esasında. Çoğumuzla daha önce de görüştük ya da sabah kahve içerken de görüştük. Ben çok kısaca biraz bu çalıştayda bugün ne yapacağız ondan bahsetmek istiyorum size. Çalıştayımızın adı da zaten krize müdahale, triyaj, değerlendirme sistemi çalıştayı. Bu bir krize müdahale sisteminin sizlere tanıtımı, anlatımı, öğretilmesi ve uygulama ayaklarının da sizin tarafınızdan gerçekleştirilmesinin sağlanması çalıştayı esasında. Tüm gün sürmesini planlıyoruz. Yani 4.30'a kadar bugün bizim konuğumuz olacaksınız. Çalıştayı Profesör Doktor Rick Mayer verecek. Kendisi University of Texas Üniversitesi El Paso, Amerika Birleşik Devletleri'nde özel eğitim ve psikolojik danışmanlık bölüm başkanı şu anda. Ve bu sistemi geliştiren kişi. Daha fazla detaylı bilgiyi ben sistem hakkında vermeyeyim. Zaten bütün gün onunla ilgileneceğiz ama ben kendisi burada olduğu için çok mutluyum. Bir kere onu sizinle paylaşmak istiyorum. Onun burada olması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü krize müdahale bizim ülkemizde aslında çok yaptığımız, çok ihtiyaç duyulan ama sistematize edilememiş ve bu konuda da desteğe ihtiyacı olan bir alan. Bizim nihai hedefimiz bu sistemi Türkiye'yi kazandırmak ve başta belki ruh sağlığı çalışanları daha sonra diğer alanlara olmak üzere ülkemizde de dünyanın birçok ülkesinde kullanılan 6-7 dile çevrilmiş olan ve artık evrensel hale geldiğini söyleyebileceğimiz triyaj değerlendirmenin ve bu sistemin de kullanılmasını sağlamak. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz demek istiyorum ve sözü Profesör Doktor Rick Mayer'a bırakıyorum. Good night. I think that's correct. Yes, good night. Please forgive my pronunciations of any Turkish words. I am still learning. But first, let me say thank you to Neşe Hocan, to Anthem University, for hosting me these past 4 weeks, and I have been here, well, not quite 4 weeks now, 3.5. And also for the sponsorship of Tubatak for making all of this possible. I'm really honored and appreciate the opportunity to come to your country and to learn about you, to learn about crisis intervention and disaster in Turkey, and also to be able to share some of the things that I know, some of the things that I've developed. Bir şey sormayı unuttum. Tercümeye ihtiyaç var mı? Var mı? Tamam. O zaman ben özet geçeyim. Burada olduğu için çok mutlu olduğunu ve çok gururlu olduğunu söylüyor hoca. Benim unuttuğum bir şey de söyledi. TÜBİTAK'a da çok teşekkür ediyoruz ve Atatürk Üniversitesi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu program TÜBİTAK'ın 2221 programı kapsamında ayrıca da üniversitemiz tarafından desteklendi. Yaklaşık işte 3,5 haftadır burada hoca ve şeyi söylüyor, burada çok şey öğrendiğini hem krize müdahale alanında hem diğer tabii ki konularda da ve mutlu olduğunu söylüyor. I'm going to work very hard at speaking slowly and using words that don't have two meanings. So sometimes I might hesitate as I try to think of a word that would be most easily understood for people who has English as a second language. And I know some of you speak English, some, and some of you don't. So Neşe Hocan is going to be my translator today, and I'm very grateful for that.
şimdi Rick Hoca tabii daha hızlı konuştuğu için normalde ama bizim daha rahat anlayabilmemiz için kelimeleri çok seçerek ve yavaşça ve düşünerek ve iki anlama gelecek kelimeler kullanmamaya özen göstererek konuşmaya çalışıyor. Bu onun için de zor. I know it's difficult for you. Ama ben de bugün işte birazcık tercüme etmeye çalışacağım. Eğer bir sıkıntı olursa siz ne de bizi uyarabilirsiniz. Bunu o söylemedi, ben ekledim. As we begin, let me show you. This is El Paso. Some of you I have talked with about that I can see Mexico from my office and from my house. This is El Paso. This is Mexico right here. So I live maybe 2 kilometers from Mexico, even though I cannot go there. I mean, I can go there, but it's a very dangerous place, Ciudad Juarez, which is the name of the city, because of the drug gangs and cartels. But, yeah. Burası El Paso, hocanın yaşadığı yer. Arka taraf Meksika. Gördüğünüz gibi yan yanalar, sınırdalar. 2 kilometre kadar bir yer var arada. Pek gitmiyorum oraya diyebilirim ama çünkü uyuşturucu kartelleri ve uyuşturucu problemi nedeniyle çok da güvenli bir yer değil. Yani yaşadığı yer biraz sınırda. Just a little background about me and things that I have done and what we will do today. I have been doing crisis intervention for over 30 years. And I started and I've worked in many different settings doing crisis intervention. Even though now my main job for most of the time has been teaching in a university, I've worked in a medical hospital, acute care psychiatric hospital, private practice, college counseling center, different human service agencies. However, now mostly what I do is consult with businesses about crisis that happens in organizations. Biraz kendi geçmişimden bahsedeyim. 30 yıldır bu işin içinde son yıllarda daha çok üniversitede hocalık yapmış ve son olarak da daha çok organizasyonlara, kurumlara bir de müdahale konusunda eğitimler ve danışmanlıklar veriyor ama geçmişinde hastanede, psikolojik danışma merkezinde, okullarda ve diğer eğitimlerde müdahale konusunda çalışmaları olmuş ve eğitimler veriyor. I was fortunate enough to work and go to New York City after the 9/11 terrorist attacks. And nothing that I ever was trained to do or had done had prepared me for anything such as that. But again, I count that as a very much an honor to have been doing that. Since that time, as I said, I've been working with organizations who are in crisis. I also train police officers in crisis intervention and also university personnel in crisis intervention. 11 Eylül'den sonra New York'a gitme ve orada çalışma şansım oldu aslında. Biraz şanslıydım o açıdan. Gittiğim zaman çok da ne yapacağımı tabii bilmiyordum. Daha sonra polis memurlarına da benzer şekilde müdahale eğitimleri verdim. Ve son olarak da yine organizasyonlarda konuyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Today we're going to start with the triage assessment model that I developed a little over 20 years ago is part of a larger system in crisis intervention that I have been developing since that time. So today we're going to just
spend a few minutes, 45 minutes or so, and talk about a new model for crisis intervention that I just had published last year and is now in one textbook and probably will be in others. And once we do that, then we're going to move into the triage, the triage. To me, it's triage. So if I say that, the triage assessment model. Okay. The triage assessment system, and hopefully by the end of the workshop today, you will all be very well able to use this system. The beauty of the system is that it helps people communicate effectively. It also helps give you real-time information you can use at that moment when you're working with a client in crisis. Bugün 20 yıl önce geliştirmeye başladığım triyaj değerlendirme sisteminden, ki bu sistem aslında daha büyük bir sistem olan krize müdahale sisteminin bir parçası. Ondan bahsedeceğiz. Hocam söylediği gibi 20 yıldır bu sistem üzerinde çalışıyor ama son hali de geçen yıl bir teksiste bir kitapta yer aldı. Bugün ondan bahsedecek ve daha sonra zamanımızı bu triyaj değerlendirme üzerinde çalışarak geçireceğiz. Bu sistemin güzel tarafı şu, bu eğitimin sonunda herkes bu sistemi doğru ve iyi bir şekilde kullanıyor olacak bugün sonunda. Umarım. I will welcome questions at any time, so please feel comfortable in asking questions of me. I usually do better when I know what you want to know rather than me guessing what to say. Lütfen sorularınız olursa arada beni keserek sorun, çünkü sizinle bildiğimde benim için daha kolay oluyor diyor. Yoksa ben ne bilmek istiyorsunuz diye tahmin edersem o birazcık daha zor. O yüzden ona da yardım etmek için arada sorularınızı istediğiniz zaman kesip sorabilirsiniz. First, how many of you see our students? We have a few students, okay? How many of you work in counseling centers or see clients? Danışma merkezinde çalışan ve danışan gören, hasta gören kaç kişi var? And how many of you just teach right now? I know we have a few people who teach. Sadece Okay. eğitimle ilgilenen, öğreten. Okay, thank you. I will work at giving you information that everyone can use. And if you would want to contact me afterwards, I'm happy to answer questions. I also have my cards here so that I can give those out. And I'm sure that Neşe Hocan is going to make the PowerPoint available, if I assume. And then I can also send you some other materials if you ask. Bugün burada olan herkesin aslında rahatlıkla anlayabileceği şekilde bu eğitim verilecek. O yüzden nerede çalıştığınız ve ne yaptığınız aslında o kadar da önemli değil. PowerPoint'leri benden alabilirsiniz. E-mail'i zaten var. Her zaman e-mail'le kontak kurabilirsiniz. Kartını da verecek. Ayrıca birebir konuşmak için de zamanımız olacak esasında. Yani hem plus 1.5 hours probably for stand discussion. Son 1,5 saatimizi zaten soru cevap ve tartışmaya ayıracağız. Ve yemekte de dilerseniz birlikte olacağız. A year ago, no, 2 years ago, my friend Richard James, who's the author of one of the best-selling crisis intervention books, talked to me about his model for crisis intervention and asked me to have some input. Go ahead. 2 yıl önce benim hem arkadaşım olan diyor hem de böyle en çok satan kriz ve müdahale kitaplarından birisi Crisis Intervention Strategy
bizimle temasa geçti ve kendi kriz müdahale sistemi hakkında biraz geri bildirimde, destekte, inputta bulunmamı istedi. O kitap aslında bizim dışarıda var. Onu da görebilirsiniz. Aynı kitabı. Yeah. Not that one. Not that one. The textbook. That one. Yes. He asked me to help him redesign his model for crisis intervention, which I was happy to do. And what I did was I looked at all the different models or specific models of crisis intervention to see what was the same and what was different. Kitabın yazarı benden kendi kriz müdahale sistemi konusunda bakma ve yardımcı olmamı istemiştim. Bir revizyon yapmak istiyormuş. Bir projede o güne kadar olan bütün sistemleri gözden geçirmiş. Aynı tarafları neler, farklı tarafları neler ve onlara bakmış, onları incelemiş. What I found was that the models tended to focus on distinct steps or distinct things, steps that you would follow to do crisis intervention. They were 3 to 7 steps in each model. Some models had 3 steps, some models had 5 steps, some models had 4, some models had 7. There was no consistency in how they said you go through and do crisis intervention. Modellere baktığımız zaman çoğunun bizim basamak ya da aşama diye tariflediğimiz modeller olduğunu, aşama aşama, basamak basamak giden modeller olduğunu ve bu aşamaların da 3 ve 7 arasında değiştiğini gördüm ama çok da bir tutarlılık yoktu. Kimisi 3, kimisi 4, kimisi 5, kimisi 6. Bir tutarlılık olmaksızın önemli olan aşama ya da basamak modeli. Çoğunluğu, yani hepsi öyleydi. Probably the biggest problem with these models is they implied that you do step 1, then step 2, then step 3, then step 4, step 5, and on down until you finish their model. However, how many of you have seen people in crisis? In other words, talk to somebody who's having a crisis. Kaç kişi burada kriz yaşayan, krizde olan birisini gördü ya da onunla konuşmak zorunda kaldı? Okay? All of you then know that you don't go step 1, step 2, step 3, step 4, and then all of a sudden something happens, and you can't say to the client, stop there, you can't go back. I can't go back to step 1. I'm on step 4. Şimdi bu step modelin en sıkıntı tarafı şu. Önce bir aşamayı yapacaksın. Neyse o aşama. Sonra ikincisi, sonra üçüncüsü, sonra dördüncü. Kaç taneyse. Ama kriz yaşayan biriyle görüşen herkes biliyor ki görüşmelerde öyle olmuyor. Yani bir dakika önce bir birinci aşamayı yapalım. Ha tamam şimdi 2'ye geçtik, şimdi 3'e geçtik. Bazen öyle bir şey olabiliyor ki danışan öyle bir şey söylüyor ya da yapıyor ki ya bir dakika bu aslında tek birim işiydi deyip onu durdurmak gerekiyor ya da geriye döndürmek mümkün değil. Krizin doğası gereği aşama aşama gitmek takım zorluklar içinde barındırıyor. So in my own way, I thought that these models were not good. Ve sonra düşündüm bu modeller tabii o kadar iyi değil. Var olan modeller. Aşama modelleri. They weren't good for training, they weren't good for supervision, and they weren't good for just understanding what was happening in a crisis situation. Hem öğretmek için, hem süpervizyon için, yani hem eğitim, hem süpervizyon, hem de krizin içinde yaşarken kullanmak açısından modellerin çok da uygun olmadığını ve iyi olmadığını görüyorum. So as I looked at these, I started looking at what they were talking about, the task that were embedded in each one of the steps.
And as I did that, I came up with a different direction, a different way of looking at crisis intervention, as far as doing training in crisis intervention, doing supervision for crisis intervention, and also doing some research in crisis intervention. What I focused on were things that somebody could see, something that somebody could observe someone doing. Bu aşamalara bakarken aslında her birinin içinde yerleşmiş olan bazı görev, ödev, task diyoruz ya, görevler, ödevler ya da işler olduğunu gördüm. Ve biraz daha farklı bir bakış açısıyla aslında o görevlerin ya da ödevlerin ya da işlerin onlara bakıldığı zaman hem süpervizyon hem eğitim hem de araştırma için aslında daha iyi bir bakış açısı olabileceğini düşünmeye başladım. What I came up with were 7 different tasks. 7 different tasks, 3 of which are what I call default or continuous tasks. Ve bu görevlere bakarken 7 tane farklı görev ya da ödev çıktı ortaya ve bunlardan 3 tanesi aslında süreyen, sürekli olarak yaptığım görüşmesi sırasında başından sona bütün görüşme boyunca hep orada olan, hep de uzmanın yapmak zorunda olduğu 3 tane taskların 3 tanesi süreyen. Now those of you who were in Neşe Koç'un class when I taught this, don't answer this question, okay? Because they already know the answer, and that would be cheating. Benim dersim alanlar bu soruya cevap vermesinler çünkü onlar zaten bu sorunun cevabını biliyorlar, yoksa kopya vermiş olursunuz. In crisis intervention, what's the first issue that you have to think about, the first task for any crisis intervention? Her türlü, aklınıza gelecek her türlü krize müdahalede ilk yapmanız gereken iş nedir? İlk yapılması gereken task, iş, ödev nedir? I didn't get the course. You didn't get it. He's not cheating. So what's the first thing? That's somebody guess. Somebody make an answer. Duygusal olarak karşımızdaki kişiyi rahatlatmak. Okay, approaching the client emotionally and providing some catharsis gibi bir şey. Okay, relaxation, catharsis, something emotional. That's very good, but you're wrong. Okay. You have to do that. You have to do that, but that's not the first thing. İlk yapılacak şey o değil. Please understand, if I don't mean to offend anybody, I like to add humor. Lütfen yanlış anlamayın, ben biraz şaka da katmak istiyorum ama kimseyi kırmak istemiyorum. Hani yanlış cevap falan dediğim zaman ancak sonra da Okay? I think first thing is trying to what's going on in that situation or in that moment, and safety is the. Wait! You said a point more. Safety. Güvenlik, safety. The first thing a crisis intervention worker has to consider is safety. But whose safety? Ama kimin güvenliği? Hepimizin de. Yeah, both of you, but really the first is... The person is right. No. Why? İlk bakacağımız şey güvenlik ama krizde yaşayan kişinin ya da danışanın güvenliği değil, krizde müdahale yapan kişinin güvenliği, yani bizim güvenliği. İlk şey bizim güvenliği. Everyone has seen movies, Hollywood movies, where somebody is standing on a ledge of a building, right? And somebody comes up, and at the last minute, they grab them and save them. Hepimiz polis filmlerinde gördük ve binanın kenarında böyle durur ve son dakikada böyle bir yılın böyle kurtarır. Don't do that. Bunu yapmayın. I will be very sad if they die, if they jump, but I'm not going with them. Bunu lütfen yapmayın, onları
So the very first thing a crisis intervention worker has to consider is your safety, and then the client's safety. Düşünmemiz gereken şey siz de müdahale olarak önce kendi güvenliğimiz, ondan sonra da danışanın güvenliği. The three continuous or default tasks are safety, support, and assessment. Bu default zaten olması gereken ve sürekli olan 3 tane görev, 3 tane işimiz var. İlkinden bahsettik zaten güvenlik. İkincisi destek vermek ve onu açacak biraz sonra. Ne demek destek vermek? Ve üçüncüsü de değerlendirme yapmak. I know today we're going to be focusing on assessment, but these are three tasks, these are three things crisis workers, people who are working with someone in a crisis should be doing all the time they're talking to them. Bugün daha çok değerlendirme ile ilgili konuşacağız ama şunu iyice öğrenmemiz lazım ki güvenlik, destek ve değerlendirme bizim kriz yaşayan bir bireyle konuştuğumuz bütün süre boyunca sürekli olarak yapmamız gereken ve hep gündemimizde olması gereken bir şey. Just very briefly about support. Support can take many forms. It can be simply listening to a client and helping them talk through their problem. It can be at times working with a client and doing some of the work for the client, but it can also mean taking over for the client and making decisions for the client at times. Şimdi desteklemek aslında birçok anlama gelebiliyor kriz müdahale konusunda. Bu sadece onu dinlemek, anlamakla başlayabileceği gibi onunla birlikte bir şey yapmak da olabilir. Bazı zamanlarda da onun için bir şey yapmak da olabilir. Yani biraz sonra açacak. Öyle zamanlar olur ki sadece onu dinlemek ve orada durmak ve anlamak, birlikte bir şey yapmak ya da onun yapamayacağı ya da ihtiyacı olduğu zamanlarda da onun için bizim bir şey yapmamızda ve destek kapsamı için. The ultimate support would be involuntary commitment for a client. We talked a little bit about this. In America, in some places, I can have a person committed to a hospital. In other places, I can't. But wherever you are, you need to know the procedures if someone needs to go to a hospital, whether they're suicidal, homicidal, or just can't take care of themselves. Ve burada önemli noktalardan birisi kişilerin kendi istekleri, kendi rızaları dışında bir yere yönlendirmeleri. Bu çoğu zaman hastane oluyor. Bizim destek kapsamında da bunu da bilmemiz gerekiyor. Yani bizdeki kurallar neler? Kimi hastaneye gönderebiliyoruz, kimin yatışını sağlayabiliyoruz. Biz yatış veremiyoruz zaten çoğunlukla. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü Amerika'da bir yerden bir yere değişebiliyor. Bizim de çalıştığımız yerdeki kuralları bu anlamda da bilmemiz lazım. Any questions to this point? Soru var mı? Benim hemen aklıma bir şey geldi. Geçenlerde
sağlık sporu yapan ama babasıyla yaşayan, birisi var. Anne baba ayrı. İddia oynuyor ve 100.000 lira kadar kaybediyor ve ancak eve bir şeyler geldiği zaman da ailenin haberi oluyor. Bu bir krizi nasıl yaklaşılabilir? Okay. Friend's son, 34 years old, university graduate, working, totally normal, mom and dad separated, but he lives with his dad, and he is in some sort of gambling, and he loses considerable amount of money, lost 100,000 lira. And the family learned that through some official papers or things that are sent, posted to the house, and she's asking if it's a crisis and how can we approach Söylüyorlar ama çok ilginç bir şey. Çocuk diyor ki ben intihar edeceğim. Oh, they İntihar cannot. edeyim çünkü ama sonra da diyor ki benim için benden para alabilmeniz için intihar etmeyeyim de ben öyle bir öleyim ki yani tazminat hakkım doğar bize. Okay, he says I was better if I die, so I'm going to suicide kill myself, but wait, I cannot do that in order for you to get some money from government or whatever. I should die in such a way that you will get that. Yes, it is a crisis. If I were going to talk with this person, I would see if he has a plan. I would immediately, in other words, I would immediately go into suicide assessment. Hemen ben aslında bir intihar değerlendirmesi yapardım ve bir planı var mı yok mu ona bakardım. İntiharla ilgili bir planı var mı yok mu? Ama şimdi ikinci bir profesyonenin yardımını kabul If etmeyi it doesn't have any professional help, doesn't want to go to doctor, he doesn't want to talk to anyone professional. Yeah. Well, okay. Well, are there suicide hotlines? Are there places people can call in Turkey? Few, yani kesinlikle şimdi nerede var? Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda var bir şey ama not directly suicide. Psychiatry services, there are centers called crisis prevention and suicide prevention. Online çıkma hatları var. Ama bu arada Online çıkma hatları var. Kriz ama intihar hattımız var mı? Galiba 1-2 tane var. Yürek gazetesi falan şeyler O sadece intihar değil. Onu biliyorum da sadece intihar hattımız var mı? eskiden vardı Bakırköy'de var. I don't know, it's not. I mean, even if we have, we don't. Okay. Anne bu arada sosyalizm And by the way, the mom and Oh, okay. So she has some knowledge. The first, what I would do first is assess the suicidal ideation. The mother could probably do that. bunu anne de yapıyor aslında. İntihar, yani intihar açısından bir değerlendirilmesi lazım. Bu bir fikir, bir plan mı, an idea, plan. Yeah. For suicide assessment, is there a time? Is there a method? How legal is the method? Those are the three biggest things. I mean, there's some other things you can look at, but for him, the first thing I would do is, do you have a plan and a time? Do you have access to the means? If he's going to use a gun, and you can say, do you have a gun? Well, no, I don't have a gun in the house. I don't even know anybody with one. So, okay, that's a good thing. But yes, I have a gun and I have bullets. That's very bad. I would, in this situation, I would ask him some of those questions. And if I felt that there was an immediate danger, and I don't know the laws here in Turkey, but in the United States and America, if there's immediate danger to self or others, you can call the police, and the police will come and pick him up, and he won't have a choice. He will not have a choice about going to the hospital and be evaluated.
baktıklarında götürüp yatışını zaten Ankara için numuneye mecburen yapıyorlar. Hemen yapıyorlar yatışını ama sonrasında tabii ne oluyor onu bilmiyorum. Şöyle iki tane endişesi var annenin. Böyle bir şey yaparsa doğru gittiği zaman anneye zaten şumartılıklar besliyor. Babası sürekli annenin kendi hepsi bu hale gelmesini sağladı diyor. İkincisi anne Kuşadası'nda de Selçuk İstanbul'da başkası diye It's like a broken family. A mother has two concerns. First, the client has found hostile and towards the mother because of their relationship with the father and things like that, and they leave the business. Oh, And if she reports the police or the ambulance, then she afraid that they will have their relationship damaged and they will become more angry or violent. I understand. I think I have a picture. Very briefly, I would tell the mother not to worry because whether she has a relationship or not, if he kills himself, she won't. Yani anneye yani çok da o kadar endişe etmemesi söylerdim. O iyi bir ilişkisi olsun olmasın. Kendi öldüğü zaman bir ilişkisi zaten kalmış. I would probably, if he's refusing, if the client, the 34-year-old son is refusing to see anybody, the client then would become the mother. And I would help her, she's the one in crisis that I would be helping her to make a decision about what to do to call the police or not call the police for him. O zaman yani eğer yetişkin hiçbir şey yapamıyorsa eşyalardan birisi de anne. O zaman ben ona yardım ederdim. Ona yardım almasını sağlardım. Çünkü arayacağım, arayacağım, ben önerdim ona özellikle sakinleşip yardım almak. Ondan sonra anlatacağımızda için She already recommended for Syria help. I tell you what, we can talk about this more, but as we go over the triage assessment, why don't you think about her and how you would assess her, and then it will help you know what and how you need to, what you need to do and how you need to do that to be helpful to her. Kadınlar konuşurken ama şimdi diğer değerlendirmeyi geçtiğimiz zaman sizin aklınızda o kişi olsun, o anne olsun. O yüzden sizi değerlendirin ve hani ne yapabilirsiniz, yaklaşabilirsiniz. O krizini değerlendireceksiniz. What I just said was that as all of you will probably be thinking of clients that you've worked with when I start talking about the triage assessment form, the elegance of it, or one of the things that it does, it tells you what decisions, how you need to be as a psychologist, as a crisis worker, what you need to do to be helpful to the client. That's what I mean, that it gives you information immediately about how to help that client. Diğer değerlendirme sisteminin en güzel, en şık taraflarından birisi ki ben de buna katılıyorum yani bu sistemi bilen birisi olarak. Bu aynı zamanda krize müdahale eden kişiye, işte psikolog olsun, krize müdahale ediyoruz genelde. Ona da ne yapacağı konusunda bir fikir veriyor. Yani nasıl bir karar vermem lazım, ne yapacağım ben bu kişiyle ilgili de bize de bilgi verdiği için o bence de çok önemli bir şey. I just changed the slide. Remember that the three default tasks are safety, your safety and the client safety, support, in other words, you're supporting the client, and also assessment. The next four tasks are in some ways, they're tasks that you do these in somewhat of an order, but you also sometimes will need to go back to different tasks. Şimdi 3 tane aşamadan işten bahsetmiştik. Onlar hatırlıyorsunuz değerlendirme, destek verme ve güvenlik testinde çalışması güvenliği. Bu diğer 4 tanesi de aslında hani bazen birbirleri arasında bir geçiş yaparak
ayrı ayrı işler gibi görünüyor ama arada birkaç tanesini bazen bir arada ya da birinden ötekine de geçiş yaptığımız zamanlar da olabiliyor. The first of these is making contact with the client. This is different than establishing rapport. İlk yaptığımız şey client'la, danışanla bir temas sağlamak. Ama bu temas bizim normalde rapor İngilizce'de dediğimiz terapötik bir ilişkiden birazcık daha farklı. Ona benziyor ama biraz daha farklı. İlk sınırı temas. You always assume when you're working with a client in crisis, you always assume you have rapport. Birine yaklaşırken biz de danışan birine yaklaştığımız zaman her zaman aslında düşündüğümüz ve de varsaydığımız şey şu: bizim aramızda sevgi ve profesyonelliğe dayanan terapötik bir iyi bir ilişkimiz var. Rapor Türkçesi'nde tam olarak ne diyoruz? Bağlantı. 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 İlişki. Tamam. Yani o bağlantının ya da terapötik ilişki demeyi ben tercih ediyorum o zaman. Terapötik ilişkimizin zaten iyi bir şekilde var olduğunu varsayarak başlıyoruz genellikle. Ama kriz durumunda o öyle olmayabilir. But what you have to do is make contact. The way you make contact is to get the client's name and you give them your name. Bunu derste de hep anlattığımız şekliyle aslında ilk temas demek, onun adını alacaksınız, kendi adınızı vereceksiniz. Çünkü kriz yaşanan durumun neresi olduğunu da çok kestiremiyoruz. Her zaman bu sizde olmayabilir. Ama bu çok önemli. İsim alıp isim vermek. Çok basit ama çok önemli. İsminiz nedir? Benim adım Şalkan. Benim adım Şalkan. Sizin olarak çalışıyorum. İsminiz nedir? When we do training with the police officers, we say, tell the client your name, tell the person your name, and try to get them to have them give their name to you. And you would always use their name. Bu şunun için önemli. Daha sonra hep onların isimlerini kullanacağım. Ve belki daha isimlerini alacak zamanımız da olmayabilir yani. Yaşadığımız kriz durumuna göre değişir bu. Siz, hanım, bey vesaire gibi şeyler belki çok işlemeyebilir. Ama onun ismini bilmemiz lazım ve bütün görüşme süresince de onu kullanacağız. Kullanmamız lazım. Usually that's the first test. There are some times in crisis where that's not. But after that, you want to help the client begin to reestablish control. Kendisine kontrolü tekrar sağlaması danışanımızın. Çünkü sizin yanınızda olduğuna göre kontrolü kaybetmiş bir noktaya kadar gelir. O yüzden genellikle bu temastan sonra yaptığımız ikinci şey onların kontrolü tekrar sağlamalarına yardımcı olmak. Some of the ways that you would do that would be to use what I would call owning statements. For example, in this situation, making contact with the young man who wants to commit suicide, I would say, my name's Rick, I'm here and I want to help you. I don't know what exactly I would say, but I would say, I would then help him try to reestablish control. In other words, let's stop and look at this problem a little bit at a time. Let's not look at the fact that I owe 100,000 lira. Genellikle benim kontrolü yeniden kazanmak adına yaptığım şey owning statement diye söyleniyor. Olan da sahip çıkan. Sahip çıkan diye çeviriyorum Türkçe'ye. Öyle bir takım şeyler söylemek. Merhaba, işte benim adım Kriz, size yardım etmek istiyorum ya da sorunuzu almak istiyorum. Buradaki amaç da şu. Yani belki gözünüzde ilk görünen sorun onun işte 100.000 lira para harcamış olması olabilir. Ama şu anda daha küçük ve şu ana ve daha kontrollü sağlayacak bir takım bilgilere, konulara odaklanmamızı sağlamak. Bunun için de kendisinden başlayarak
kendiyle ilgili şeyleri işte onun için burada olduğu, yardım etmesi ya da sorular soracağı gibi benle başlayan bir takım cümleler, cümlecikler kurarak tekrar kontrolü ele almaya davet etmek aslında bir anlamda. Bütün sorunlardan aynı anda bahsetmemiz imkansız olduğu için onu kontrol edebileceğimiz küçük parçalar halinde önümüze gelecek şekilde gelmesini sağlamak. Once you have the person who's paying attention to you, once they are able to listen, you know, sometimes people in crisis don't hear what you're saying. Bazen kriz yaşayan kişiler sizin ne söylediğinizi bile duymayabilirler, anlamayabilirler. O yüzden anlaşılabilir bir iki bir şey söylemek bile aslında buna dikkat edin. So you have to repeat yourself several times so that they hear you. Bazen kendinizin söylediğiniz şeyleri defalarca da tekrar etmek zorunda kalabilirsiniz. Size anladıklarından ve duyduklarından emin olana kadar bunu da yapmamız gerekebilir. Once they are able to listen, you've made contact with them, they're able to listen, then you start helping them to define a problem. In other words, what is the real problem here? Is the real problem the gambling? Is the real problem the suicide? My guess is this person's probably drinking or using drugs. Sounds like it to me. I mean, I don't know for sure, but it just has that feeling. Şimdi o teması sağladıktan sonra yapmamız gereken de bizim sorunumuz ne? Sorunu, problemini tanımlamamız lazım. Kişinin işte bir sürü para kaybetmiş olması mı, kumar oynaması mı, intihar girişimi olasılığı mı, ne? Sorunu anlamaya başlamamız lazım. Bu arada bir şey söyledi. Bana biraz drug, alkol, yani uyuşturucu veya işte uyarıcı ve alkol problemi olabilirmiş gibi hissediyorum tahmin etmek dedi. O mu? Ne? Sorun ne? And I could be 100% wrong about that. But that would be a question that I would ask 100, I mean, there would be no doubt I would ask, are you using something? Mutlaka ama sorardım. Now, afterwards, after you define the problem, you will want to set up short-term goals with clients, not long-term goals. Short-term goals might be as little as 1 hour. Sorunu tanımladıktan sonra çok kısa vadeli bir takım hedefler koymamız lazım. Ve o kadar kısa vadeli olabilir ki bu hedefler, bir saat sonrası için bile bir hedef koymamız gerekebilir. Kısa dönemde derken hakikaten çok kısa dönem. Or it might be 48 hours or 72 hours, but you're not going to say 6 months from now you're going to do something. Short-term goals is something less than a week, almost always. Kısa dönemli planlar demek hemen hemen her zaman bir haftadan kısa planlar demek. 24 saat olabilir, 48 saat olabilir, işte ilk bir hafta içinde yapılacaktır ama 6 ay sonrası, 3 ay sonrası vesaire gibi planlar krize müdahalenin bu aşamada değil. Then you're going to be doing follow-up as you work with the client. Now, follow-up in individual counseling might be a week later or 2 weeks later or a month later. In crisis intervention, it might be 15 minutes later. Evet, diğeri de zaten izleme, yani normal terapiler yaptığımız diğer terapilerde haftaya bir, 2 hafta sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra, seneye gibi takipleri yapabiliyoruz ama burada yine dakikalar, saatler, günler olabilir. Bazen öyle durumlar olabilir ki 15 dakika sonra tekrar ona bir bakmamız gerekebilir. Bu da yine izlemin içinde yer alıyor. For example, at any time when I'm working with a client in crisis, I probably don't go more than 15 or 20 minutes before I say, what have we been talking about? Evet, genellikle benim yaptığım bir görüşmeler değil, 15-20 dakikadan
They're not thinking logically. They're not thinking the way you and I might be, or they would be thinking if they weren't in crisis. There's this, and I talked about this in the class, there's this little switch in your brain. Not really, but it's my way of talking about it. That's, one side is rational and the other side is irrational. So when a person's in crisis, guess where the switch is? It's on the irrational. And they aren't, many times they won't be able to hear or track what you're talking about. Bu 15-20 dakika sonra ne konuşuyoruz diye sormamın sebebi var. Çünkü krizde yaşayan bireyler sizin benim gibi daha çok krizde müdahale uzmanı gibi rasyonel ve normal olması gerektiği gibi algılamıyorlar, düşünüyorlar, hatırlamıyorlar. Ve kullandığı bir şey var, hakikaten siz de söyledi. Kafamızda bir yerde bir düğme olduğunu düşünün. Bir tarafı rasyonel, bir tarafı irrasyonel. Kriz yaşıyorsa kişi zaten düğmeye kapanmıştır ve kişi artık irrasyonel boyuta geçmiştir. O nedenle de söyleyeceğimiz anlaşılan her şeyin tam olarak anlaşıldığından da emin olmamız lazım. Bazen çok kolay, çok normal, çok rasyonel, çok basit şeyleri duymayabilirler, yanlış duyabilirler, hatırlamayabilirler. Zaten öyle olursa yanımızda olmazlar. Bunu her zaman hatırlamak lazım. Zaten tek koşullar yok. So throughout the time that I'm working with a client in crisis, I am almost always going back and following up with them to make sure they are where I think they are, or they have been paying attention. So and when you get finished with the client, and if you have a plan for them to get help, you have them tell you what the plan is. And then you might even have them write the plan down. Ne konuşuyorduk, ne yapıyorduk, neydi konumuzu tekrar başa dönüp hatırlatıyorum, onlara soruyorum. Eğer bir plan yaptıysan, bir hedef belirlediysen, o zaman onları da soruyorum. Ne dedik, ne yapacaksın, ne zaman yapacaksın gibi. Hatta bazen bunları yazdırıyorum da. Yani buradan çıkınca şöyle şey yapacağım gibi. Çok önemli ve bu da yine aslında İslam'ın içinde işte dakikalar içinde tekrar başa dönüp ne yapıyorduk, ne diyorduk, planımız neydi tekrar sorgulamak ve tam olarak, doğru olarak ne yapılması gerektiğini veya ne konuştuğumuzu anladıklarından emin olmak. Hocam, ara ara kısa özetlemek Onu söyledi zaten, onu yazdırıyorum. Evet, hatta bazen yazdırıyorum dedi. Yani sorular öyle ne dedik, ne konuştuk, neredeyiz? Bunu ona yazdırmak, hatta bazen de yazdırmak. Should asking, will the client make the statement? And if they cannot, then you have to do it all over again. Yapamıyorlarsa eğer bunu, tekrar başa alıp ne yaptıysak aynı şeyleri bir daha yapmamız gerekiyor. And I know that seems, you want to say, wait a second, we just talked about that. Don't you remember? They may not remember. So you have to do it again. Yani aslında bazen insan içinden böyle gelebilir. Yani hani bu saate kadar ne konuştuk biz, ne oluyor? Ama hakikaten olmayabilir, hatırlamayabilirler. O zaman sabırla başa dönüp tekrar aynı şeyleri yapmak. There are times too when you have to retract through any four of these steps. For example, you may be talking about the problem and finding the problem. And if you've ever worked and all you have worked with clients who are in crisis, all of a sudden a wave of emotion just comes over them. And they are suddenly overwhelmed or they're distracted in some way. And then they'll look at you and say, who are you? Şimdi bu dört aşamayı tekrar böyle yapmak gerekebilir. Tam böyle bir yere geldiğiniz düşündüğünüz zaman öyle bir duygusal patlama ya bir dalgalanma yaşayabilir ki bütün duyguları
duygular tekrar yükselir. Ondan sonra bütün her şey gelir. Sen kimsin noktasına bile gelebilir. O yüzden de öpüşümü sürekli yapayım. Possible for a person to be stuck in that situation, depression, right? Be stuck? Yeah. Oh, yes. And we'll talk about that and how to do that when we talk about the assessment, to know where they are. Does that answer your question? Kişinin o irrasyonel boyutta bir yerde saplanıp kalması mümkün mü diye soru geldi. Evet mümkün. Ondan da zaten bahsediyoruz. Gayet de mümkün yani bir yerde kalabilir ve kontak bile mümkün olabilir o zaman. The way I explain that is they have a merry-go-round in their head. It's going round and around and around and around, and you have to help them get off of that. Does that? I don't know if the analogy makes sense. Bu analiz aslında güzel. Kafalarında bir aslında karınca var. Dönüyor ve dönüyor ve dönüyor ve dönüyor ve ondan inip onların oradan atlayıp inip o döngüden kurtulması lazım. Ben bu aslında alakasız söyleyeyim. Very briefly, that's my task model for crisis intervention. Again, we'll be talking mostly about assessment today, but just very briefly, from this model, there are 9 basic strategies for crisis intervention. And I'm not going to go into these. I'm going to do a commercial. If you want to know about these, buy one of my books. I'm teasing. Tamam. Bu kadar. Bunlar reklamlardı. Daha fazla öğrenmek istiyorsanız kitaplarımızı bundan reklamlaşacak. Ayrıca kitaplarımızı almayın. Onlar benim istiyorum. Sadece bakıp bırakın. And I'm just teasing, okay? Okay, but there are 9 basic strategies: creating awareness, helping a person become aware of what's going on, allowing catharsis, allowing a person to express their feelings or their thoughts. Now, there's one little issue here, and that is if a person's angry, a client is angry, you can't just let them say, you can't say, tell me about being angry. Because what happens when a client who's angry starts talking about being angry? They get more angry. 9 tane temel strateji var. Bunlar bu TAS modelinin içinde. Bir tanesi farkındalık yaratmak. Çok kısa süresinden gelecek. İkincisi de duygusal boşanıma izin vermek. Ama bu da yine önemli, dikkatli olması gereken konulardan birisi. Çünkü her duygu için katarsis, boşalma sağlatamayız. Düşünün, çok öfkeli birisi var. Ona katarsis yaşatmak için hadi biraz bu öfkemizden biraz daha bahsedelim dediğimiz zaman ne olur? Daha çok öfkelenir ve kontrolden çıkma noktasına gelebilir. O yüzden katarsis de önemli ama hangi duyguyla çalıştığımızdan da emin olmamız lazım. Yani hangi duygulara daha çok katarsis sağlayacak. You also want to give support, in other words, emotional support to the client. This is one of the tasks. This is more focused in on supporting their efforts and being there for and helping them to gain some confidence. Bu destek konusunda aslında bu da taslardan birisi, görevlerden birisi ama bu strateji olarak da onları özellikle duygusal olarak desteklemek ki kendilerinin kriz üstesinden gelecekleri konusunda birazcık güvende hissetsinler. Yani biraz morallerini aslında düzeltmek ve duygusal olarak desteklemek. The next is providing expansion. In other words, many times clients who are in crisis see only one way of getting something done, or they only have one solution. You have to expand what they're doing, how they're thinking. Bu da diğer stratejilerden birisi. Bizim onlara birazcık açılma sağlamamız lazım. Çünkü genelde krizdeki insanlar krize odaklı bir şekilde soruna
açıdan bakıyorlar. Ama bizim görevimiz onu birazcık daha genişletip, hani büyük resim diyoruz ya bazen, ona açık hale getirip olmalarına da yardımcı olmak. Tek açıdan ve çok küçük açıdan kurtarmak. I will tell you a story about this. Bir hikayesi var. When I was 14 years old, I was in band. I played the trumpet. Trompet çalıyormuş, 14 yaşında bir kızları varmış. I got named or was able given a place on a countywide, a citywide band. Ha, bütün şehirce tanınan bir grupmuş onlarınki. One of my best friends, Billy, Billy arkadaşı, en iyi arkadaşlarından birisi. he played the trumpet too. Ha, o da trompet çalıyormuş. And he also got to be on this band. He olsa da. He also was going to be in the citywide Ha, band. tamam, o da aynı şeyde olacakmış. Aynı ekipte olacakmış. This was very exciting for us because on Saturday morning we would go to our school. They would have a bus and they would bus us to the place where we would practice all day and then we would have a concert. Ha, sabah okula gideceklermiş ve otobüs gidecekmiş. Onlar alacakmış, bütün gün boyunca prova yapacaklarmış ve gece de konser yapacakmış. Yani çok önemli bir şey. The nice thing for my friend was his girlfriend was also going to be in this band. Ha, arkadaşı için iyi olan şey onun kız arkadaşının da aynı grupta olması veya olacak olması. Her name was Debbie. Debbie'miş o. So he was looking forward to being on the bus with his girlfriend and being able to spend all Saturday with her and back then holding hands or something. And so he was very excited. Arkadaşı çok tabii ki heyecanlıymış çünkü bütün gün kız arkadaşıyla olacak, bir otobüste olacaklar, belki de el ele tutuşacaklar gelirken falan filan. On Saturday morning, we all got to the parking lot, the auto park, where the bus was going to be. We were waiting, and Debbie, his girlfriend, comes up to him and she says, "I don't like you anymore." Sabah otobüs beklerken, ama otobüs gelmeden biri geliyor ve seni artık sevmiyorum. Needless to say, he just he sat the entire day, 5 or 6 hours at the band practice. Didn't play the trumpet at all. Tabii prova sırasında hiçbir şey yapamamış, öylece kanı kalmış zavallıcık. Trompet falan da çalmamış orada. He was in crisis Üzgünmüş tabii. because he thought only Debbie was his true love, the most beautiful woman, girl in the world, and he would never find another person as nice, as pretty, as wonderful as her. Çünkü Debbie'den daha güzel, daha harika, daha böyle hayatın aşkı olmayacağını düşünmüş. Bir tek Debbie. He was very focused. Tamamen ona odaklanmış. He needed to see that next week he would find someone else. Görmesi gerektiği şey de şuydu. So Bir sonraki hafta birini bulabilir, başka birini bulabilir. expansion. Providing expansion. Just so you know, I met him 30 years later. I mean, it was after we finished school. I moved away. I came back to my home. I saw him, and he was happily married, had a couple of children, but not today. 35 yıl sonra çok mutlu bir evliliği ve çocukları var ama evden değil, başka bir evlilik. Sometimes clients, though, are also they don't know what's going on. They're just all over the place. And then what you have to do is focus them. Bazen onların vakitleri, düşünceleri, dağılmaları bir vakit yapması gereken şey onları tekrar
I feel like I'm trying to hold 12 basketballs underwater at the same time. Let's look at this one issue right here and focus on that. Bazen hissettiğim şey sanki bir tane basketbol var. Hepsi altı ama bir anda bir tane şey olarak anlattım. Sometimes you have to provide guidance, almost psychoeducational. Ben cevap verebilirim bunu. Sonucu yani zaten o seçimde o seçimde önemli. She's asking how do you decide on that? Choose to focus on one of all, how to say. I told her, try and look how the whole story. Let's, when we talk about that, think about that, and if I don't answer it, ask me. Eğer Come on. şeyden sonra ziyarette bu soruyu anlatmak. Okay. Providing guidance. Many times that involves psychoeducational, but it also involves referral. One thing a crisis worker has to be is a good referral person. In other words, they have to know what resources are available in their city, in their country, so that they can guide the client, the person in crisis, to those resources. Rehberlik etmek de yine stratejilerden birisi. Bu çoğu zaman psikolojik anlamına gelse de yönlendirme konusunda da bizde müdahale uzmanının aslında çok bilgili olması lazım. Çünkü genellikle bizde müdahaleciler aslında aynı zamanda kimi nereye yönlendireceğini de çok iyi bilen insanlar olmak zorundalar. You also have to sometimes help to mobilize the client who is stuck. And I don't know if you have them here in Turkey, but in the United States for sports team we have cheerleaders. And sometimes a crisis worker has to be a cheerleader. You can do this, I know you can do this. So you're helping to cheer them on to do what needs to be done to help them in the crisis. Diğer stratejilerden birisi de onların biraz daha mobilize olması, biraz daha o eylemsizlikten çıkıp bir hareket, bir iş, bir karar, her türlü mobilite olabilir. Ama bir eyleme geçmelerini sağlamak olmalı. Bazen bu takımların hani işte ne koçları var, yaparlar ya da birisi yapacaksın, kaptan, koç. Onların yaptığı bir kadar değil de onları bir eylem yapabileceklerine dair yöntem, eyleme geçebileceklerine dair yardımcı olmak, destek olmak. Implementing order, sometimes clients are so scattered, you need to say, this needs to be done first, this needs to be done second, this needs to be done third, and helping them to set a priority schedule. Bazen çok dağınık olabilir tabii ki konularla, yaşamlarında ama bu yaşamlarımız için bir sıra, bir düzen getirmek gerekiyor. Önce şu, sonra bu yapılacak gibi. Onu da bizim yardımcı olmamızı sağlamamız gerekiyor. At times you also need to protect the client. I know all of you who are psychologists who work with clients, you never want to have a client become dependent upon you. In crisis intervention, it's okay sometimes for the client to become dependent upon you and you start making decisions for them. Burada bence normal görüşmelerden ve terapilerden çok fark eden bizim aynı zamanda danışmanımızı krize müdahalede korumamız gerekir. Yani normal terapilerde hiçbirimiz danışanlarımızın da bağımlı olduğunu istemeyiz ama krize müdahalesi bir süre için bu olabilir. Yani bizim onlara bir çeşit koruma sağlamamız, sunmamız ve bir süre içinde bize bağımlı olmaları da krize müdahale için olabilecek, yapılabilecek, yaşanabilecek şeylerden biri. As soon as you get them dependent upon you, though, you need to start working to help them to become independent again. Zaten aslında yaptığımız görüşmeler sırasında da size bağımlı oldukları noktada, yani onu anladığımız, adını koyduğumuz noktada tekrar onların bağımsız olmaları için aslında o noktadan sonra çalışmalar yapılıyor. Zaten nihai hedeflerinden birisi de onların daha bağımsız kriz öncesinde ve
ve daha mobil olmalarını sağlamak. Yani eylem yapmalarını sağlaması olduğu için de bizim müdahalemizin dışında yapacaklarımız zaten onu bağımsız olmaya da yönlendirecek olan müdahaleler, uygulamalar. O yüzden ondan çok korkmamak lazım. These are the references that I use to develop the task model. They represent psychiatric nursing, psychiatry, psychology, counseling, social work. Bunlar ben modeli geliştirirken kullandığım kaynaklardır. İçinde psikiyatri hemşireliği var, psikoloji var, psikiyatri var, sosyal hizmet var, psikolojik danışmanlık var. The way I selected the models is they are in books, were in books, and that have multiple editions. Bunları seçerken, bunlara bakarken kullandığım, hani gözden geçirdiğim söylediğim modeller vardı ya, modelleri seçerken baktığım şeylerden birisi şuymuş. Bunlar kitaplarda yer alan modeller. Hani diğer makalelerde bir kere böyle yazılıp geçmiş modeller. Kitaplarda birden fazla baskısı olan kitaplarda yer almış modeller. Yani hepsi aslında sağlam ve kendi kanıtlamış modeller. I think I sent the article on this to Nishik Ojan. If I haven't, I can. So if you want to read the article that explains this a little more, you can look at that. Let's do not more than a 5-minute break. Evet, en fazla 5 dakika. And when we come back, we'll talk about the triages. Geldikten sonra da triyaj hakkında konuşmaya devam edelim. Bu sistemin son